Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı çalışacağız. Çantamdan çok az bahsetmek istiyorum. Yerli rafya ile ördüm ben bu çantayı ve içine şöyle çok hafif ince bir simli ip karıştırdım. Örmesi hiç zor olmadı. Zaten kalın da bir dokusu yok. O yüzden de gayet de güzel ilerledi. Şöyle askılarından bahsetmek istiyorum. Askılarımızın içinde bir jüt ip var, kalın bir jüt ip. Onun üzerine örüyoruz. Bu da askımızın böyle sarkmayan taş gibi bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Ve bu askımızı takarken şöyle bir teknik kullandım ben. Bakın şu şekilde. Bu gerçekten çantaya çok güzel bir hava verdi. Hem bu şu görüntü olarak bir hava verdi. Hem de bakın şöyle biraz kaldırayım. Duruş olarak gerçekten kameraya sığmıyor şu an ama çok güzel duruyor. Videoma geçmeden önce küçük bir ricam var. Kanalıma abone olup gönderilerimi beğenirseniz, aklınıza takılan bir şey varsa da yorumlara yazarsanız memnun olurum. Oradan yardımcı oluyorum. Bütün kullandığım malzemeler, her şey açıklama kısmında olacak. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin şimdiden. Evet hanımlar, şimdi ben böyle bir taban çalıştım. Bu taban hakkında size bilgi vermek istiyorum. Sayıları, uzunluğu, boyutu. Şimdi 18 artı bir zincir çektim. Ve tam 50 sıra ördüm. Sonra bir tur sık iğne yaptım. Sonra da üstüne şöyle kaydırma yaptım. Kaydırma yapmamın sebebi de bu taban hattını belirginleştirmek için. Şöyle. Bu mesafesi, eni 12 santim. Bu mesafesi de 36 santim. Yani 12 santime 36 santim çapında bir taban elde etmemiz gerekiyor. Komple tam tur ilmeği de, yani şu çevreyi saydığımızda da burada 136 tane ilmek olması gerekiyor. Şimdi ipimden bahsetmek istiyorum. Şöyle ev ayarının yerli rafyası, çok yumuşak dokulu bir ip bu. Yani el acıtmayan tarzda. 150 gram, 230 metre uzunluğunda. Ve şöyle simli bir ip karıştıracağım ben bu çantamıza. Bunda herhangi bir etiket yoktu. O yüzden bir marka veremiyorum. Eminönü'nde gezerken böyle denk gelip almıştım. Bu renklerle de çok yakışacağını düşünüyorum şöyle. Ve 3,5 milim tığ kullanacağız bu çantamızda. Şimdi çantamıza geçelim. Evet, ben yapmış olduğum tabanın üstüne hemen şöyle başlıyorum. Evet, şöyle iki ipimi karıştırdım. Hemen şu orta kısımdan, şu öndeki başak görüntüsünü bozmadan biz şu yukarıya batacağız hanımlar. Şöyle göstereyim. Şu öndeki kısmı bozmayacağız. Köşelerde de, tam köşelerde üçer tane arttırma yapacağız. İlk sırayı model koymadan döneceğim. Taban gibi düşünün, yani tabanın uzantısı gibi düşünün. Hemen şöyle kilit yapmadım. Üstüne aldım. Şöyle bir sık iğne yaptım. Hemen yanından arkadaki ipi de yürüterek devam ediyorum. Şu öndeki başaklara batmıyoruz. Arka sıraya batıyoruz. Şu üstteki çıkıntılara.
Evet, köşeye geldik. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 2 ve 3. Sadece bu köşelerde üçerli arttırma yapıyoruz. Onun dışında herhangi bir arttırmamız yok. Yanından devam edeyim. Bu sırayı dümdüz sık iğne yaparak şu köşeye gelelim hanımlar. Tam köşedeyim hanımlar. Hemen bu köşeye 3 tane arttırmamı yapıyorum. Şu şekilde. Hemen yanındaki ilmekten şunu çekelim arkadan. Devam ediyorum. Şöyle. Bu çantamızı, bu sık iğnemizi ördükten sonra toplamda 2'nin katları olması gerekiyor. Çünkü 2'nin üstüne kuracağız modelimizi. Devam edeyim. Evet. Şu köşeye gelince tekrar görüşelim. Evet, yine köşedeyiz. Hemen şuradan 3 tane aynı noktaya sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Köşelerde arttırmamız var. Hemen yanından devam ediyorum. Evet, şöyle. Şimdi bu köşeye gelelim. Evet, tekrar köşedeyim hanımlar. 1, 2, 3. Şimdi buradan devam edelim. Evet. Burada zaten sık iğnemize başladığımız nokta vardı. Hemen şöyle bir birleştirme yapıyorum ben. Şu şekilde kaydırarak. Şimdi bu tabanımızın sık iğneyi geçmeden önceki sayısı 136 idi. Şimdi benim hesaplamalarıma göre şu an 144 olmuş olması gerekiyor. Çünkü bu köşelerde arttırmalar yaptık biliyorsunuz. Çantamızı da 2'nin katlarının üstüne kuracağımız için şimdi bir tekrardan sayalım lütfen hanımlar. Evet, tam saydığımda 144 ilmek var. Yani kuracağımız model için yeterli bir sayı ve 2'nin katları. Bu arada siz tabii ki böyle bir dikdörtgen taban örmenize gerek yok. Bu modeli oval taban üstüne ya da normal arttırmalı yapılan dikdörtgen taban üstüne yapabilirsiniz hanımlar. Yuvarlak tabanın üstüne bile yaparsınız. Önemli olan dediğim gibi 2'nin katları olması gerekiyor. Ben bu çantada böyle bir dikdörtgen sık iğne olan bir taban çalışmayı tercih ettim. O sizin inisiyatifinize kalmış. Siz nasıl size kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz tabanını. Önemli olan 2'nin katları. Evet, şimdi burada bakın birleştirdim ben tam buradan. Şimdi modelimizi kurmaya geçiyoruz. Burada şimdi 3 tane
zincir yapacağım. Bakın 3 zincir yaptım. Ve hemen başını doladım. Bir gerideki şuradaki başağın içine battım. Çıkardım. Ve ikili trabzan yaptım. Şu şekilde. Hiç araya herhangi bir zincir falan çekmeyeceğiz. Direkt başına doladım. Bir tane atlıyorum ikinciye. Şöyle bir ikili trabzan. Sonra başına doluyorum. Bir önceki şu arada boş bıraktığımız başağın içinden çıkarıyorum. Şöyle bir ikili trabzan daha. Şu şekilde olacak. Şimdi devam ediyorum. Tekrardan başına doladım. Bir tane atlıyorum ikinciye. Battım. İpimi aldım tığımın üstüne. Şöyle bir ikili trabzan yaptım. Başına doladım. Bir önceki atladığımız başağın içine batıyorum. Çok hafif çekiyorum şöyle. Ve yine bir ikili trabzan. Başına doladım. Bir tane atlıyorum ikinciye. Battım. Ve bir ikili trabzan yaptım. Yine başına doladım. Bir önceki atladığımızın içinden batıyorum. Ve şöyle biraz uzattım. Yine ikili trabzan. Bakın şöyle 4 etti. Tekrar göstereceğim. Pardon. Başına doladım. Sıradakine değil ikincisine battım. Çıkardım. Şöyle bir ikili trabzan yaptım. Yine başına doladım. Bir geriye batıyorum. Çıkardım. Ve bir ikili trabzan daha. Modelimiz bundan ibaret. Tersinden falan örmeyeceğiz. Bunu geleceğiz. Tekrar burada bağlayacağız. Bir üst sıraya çıkacağız. Şimdi devam edelim. Yine başına doladım. Atladım. Bir ikili trabzan. Başına doladım. Bir geriden attım ve çıkardım. Hemen tekrardan aynı işlem. Şu şekilde devam ediyorum. Buraya köşe dönüşlerinde artık şu köşeler oluşmaya başlayacak şimdi. Şimdi mantığını anladıysanız arkadaşlar burayı komple bu şekilde ikili çapraz trabzanlar yaparak döneceğiz. Hiçbir arttırma eksiltme yok. Sıradan devam edeceğiz. Böyle geleceğiz. Burada birleştirmeyi göstereyim. Evet, şimdi birleştirme noktamıza yaklaştık. Hemen devam ediyorum. Bakın burada son 2 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunun yine bir tane arada boşluk bırakıyoruz, atlıyoruz. Hemen şuraya
Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şöyle. Evet, şimdi buradan hiç araya herhangi bir zincir çekmeden şu başta çektiğimiz 3 tane zincirin en tepesine batıyoruz. Şu ikisini birlikte alabilirsek çok iyi olur. Şöyle. Bir saniye. Evet. En tepedeki üçüncü zincire battım ve bir kaydırma yaptım. Şimdi buradan yine kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. Bu araya da yine bir tane bu şekilde. Bakın. Şöyle toplamda orta kısma kadar 3 tane kaydırma yaptım bu sıranın üstünden. Yani bu ikincinin ilk ikili trabzanına kadar. Şimdi burada yine 3 tane zincir çekiyorum yukarı. 3. Hemen geliyorum şuradaki modelimizin ortasından batıyorum. Yani ortasındaki başağa batıyorum. Şu şekilde. Ve buradan yine aynı modeli sürdürüyorum. Evet, şunu atlayacağım. Buraya gireceğim. Ve şuraya tekrar bir dönüş yapıyorum. Tekrar bir tane atlıyorum ikinciye. Ve buradan bir geriye dönüş yaptım. İkili trabzan yaptım ve içinden geçirdim. Evet, bakın. Burada ilk sıraya kaymış oldu şimdi modelimiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Daha güzel bir görüntü oluyor. Onun için orada birkaç sıra kaydırdım. Tam üst üste gelsin de sevmiyorum yani. Biraz böyle bir farklılık yapmak istedim. Evet, iplerim tabii 2 tane ipi karıştırdığım için çok dolaşıyor. Arada onları düzeltmem gerekiyor. Şöyle. Aynen devam ediyorum. Pardon. Şuraya battım. Çıktım. Sonra atlıyoruz buraya. Doladım. Bir geri geldim. İkili trabzan. Şuraya geri geldim. Şöyle bir ikili trabzan. Bakın modelimiz böyle olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Şuraya battım. Bir tane arada bırakıyoruz. Arada boşluklar bırakarak hep bu şekilde modelimiz kendini tekrar edecek. Çok kolay. Gerçi daha önceden ben birkaç modelde yapmıştım. Bu modeli birkaç çantamda. Yine buraya. Ama inanın bir süre sonra alışıyorsunuz ve çok hızlı ilerlemeye başlıyor.
Evet. Zaten köşelerimiz de çıktı ortaya. Orta boy bir çanta olacak bu. Ne büyük ne küçük. Bu ince simli ipim de çok yakıştı. İki renk tonu birbirini tamamladı. Çok hafif bir ışıltı olacak çantamızda. Evet, bakın şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi tekrardan buraya gelelim ve bir kere daha göstereyim size birleştirmeyi. Şimdi ikinci sıranın da birleştirme yerine geldim. Yine arada iki tane şurada sık iğne zincirimiz var. Hemen bakın birine atlıyorum, ikincisine battım, ikili trabzan doladım, bir geri, tekrar ikili trabzan. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Araya bir zincir falan çekmiyoruz. Başına da dolamıyoruz. Hemen şuradaki ilk başlarken yaptığımız 3 tane zincirin en tepesine batıp bir kaydırma yaptım. Bakın. Şu arada hiçbir fark olmayacak. Bizim modelimiz hep bu tarafa, sola doğru gidecek. Çünkü burada sürekli kaydırma yapacağım ben. Şöyle. Bu ikinci kaydırma ve bu da üçüncü kaydırma. Ama herhangi bir fark olmayacak burada. Yani birleştirme noktamızın neresi olduğunu anlamayacaksınız bile. Şimdi burada tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen bir geriye şuraya başına doladım, battım. Şöyle çok hafif uzattım ve yine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi buraya zaten burası bizim 3 zinciri çektiğimiz nokta. Buralar sizi yanıltmasın. Şuralar. Şuraya hep dikkat edin. Buradan girilmiş mi diye. Burayı hiç saymıyoruz bile. 1, 2, ikinciye batıyorum. Şöyle. İkili trabzan yaptım. Başına doladım. Bir geriye battım. Çok hafif esnettim. Ve burada da yine bir ikili trabzan yaptım. Bakın. Araya hiçbir zincir çekmiyoruz. Devam ediyorum. Burayı boş bırakıp buraya. Sürekli tekrar ediyorum ki hani güzelce anlayın diye. Şöyle tekrar buraya. Bir geri ve buraya. Bakın. Modelimiz çok şık duracak. Özellikle bu simli iple karıştırdığımız için ekstra da hoş bir görüntü çıkacak ortaya. Buraya yani şöyle hesaplayabilirsiniz. Buraya batmayacaksınız. Hep buraya. Şuradaki modelin ilk başağına. Şöyle battık. Kaydırma yapmamın sebebi de hani orada bir çizgi oluşmasın. Çünkü hep aynı yerden yukarı çıkarsam bir çizgi oluşmaya başlıyor. Ben sevmiyorum açıkçası. Yani güzel bir görüntü çıkmıyor ortaya çanta bittiği zaman. O yüzden böyle kaydıra kaydıra devam edeceğiz.
Zaten o birleştirme noktalarımız hep araya kaynayacak. Belli bile olmayacak. Çantamız çukurlaşmaya başladı. Bakın burada hemen yanına battım, aradaki boşluğu vermeden. Tabii ki veriyoruz. Yani buraya batmamız gerekiyor. Yoksa üst üste yığılma olur. En sonda 2 tane boşluğumuz kalmayabilir elimizde. Sonra da sökmek zorunda kalırız tabii ki. Ben eğer çantada bir yer beni rahatsız ediyorsa hanımlar, ben hiç acımıyorum emeğime. Yani direkt söküyorum ve tekrar baştan örüyorum. Şöyle. Siz farklı bir ip de karıştırabilirsiniz. Yani pullu ipler şu an çok moda. Pullu ipleri de karıştırabilirsiniz ama tığ numaranızı büyüteceksiniz o zaman. Çünkü onların dokusu bu kadar ince değil. O yüzden de otomatik olarak kalınlaşacak elinizdeki ipler. Onun için de tığ numaranızın büyümesi gerekiyor. Harika bir çanta olacak bu da. Evet. Bakın şöyle çukurlaşıyor ama burası tabii ön yüzü. Biz bunu böyle çevireceğiz. Şu şekilde. Şöyle kamerayı birazcık uzaklaştırayım. Şöyle. Evet. Burası zaten ön yüzü. Asıl iç kısmı burası. Bakın. Böyle bir çanta çıkacak ortaya. Bu taban diğer arttırmalı tabanlardan çok daha kolaydır. Eğer kolay bir taban yapmak istiyorsanız bu tabanı yapmanızı öneririm. Bunu ekstra ayrıyeten de çalışırım, videosunu koyarım. Çünkü bu kenardaki düz gitme olayını ben artık oturttum. Yani o hiçbir sıkıntı yaşamıyorum taban örümlerinde. Böyle dümdüz bir çizgi halinde çıkıyor. Başka bir videoda bu dikdörtgen tabanı da anlatacağım. Şurası leke değil hanımlar. Burası ip. Burada bir koyulaştı. Nedense. Leke gibi duruyor ama değil. Burada çok ufak bir koyuluk var. İpin kendiyle alakalı bir durum. İnşallah başka bir koyuluk gelmez. Evet. Şimdi mantığını anladıysanız bu çantanın, şöyle düzeltelim. Kaç santim yukarı öreceğinizi söyleyeceğim. Şimdi tabanı saymadan 27 santim öreceğiz. Yani yükselteceğiz çantamızı. 27 santim. Umarım mantığını anlamışsınızdır modelin. Model kolay. Zaten birkaç turda gösterdim. Dediğim gibi önemli olan ipinin katları. Gerisi çok kolay ilerliyor. 27 santim yükseltelim çantamızı. Ondan sonra tekrar görüşelim. Herhangi bir eksilme, arttırma yapmayacağız. Böyle dümdüz öreceğiz çantamızı. Dümdüz çıkacağız yukarı. Birleştirme yerlerini de gayet güzel gösterdim. Orada bir her seferinde şöyle şunlardan birini kaydırarak bir ikinciye geçiyoruz ki hani burada bir birleştirme noktası görünmesin çanta bitiminde. O yüzden de orayı o şekilde yapıyorum ben. 27 santim sonra görüşürüz hanımlar. 27 santim ben ördüm. Burada 19 sıra etti, yani 19 model çıktık yukarı. Sonrasında bu bana yeterli gelmedi. Bunu 28,5 santime çıkardım. Yani burada da 20 tane model olmuş oldu.
20 model 28,5 santim olacak toplamında yüksekliğimiz. Tabii biz bunu daha çıkartacağız. Şimdi bu kısımda sık iğneye başlayacağız hanımlar. Sık iğneden de bize tabii ki şöyle bir yükseklik gelecek. Bakın şöyle göstereyim. Bu iki ucunu ben sık iğneye geçmeden önce ayarladım. Çünkü sık iğnede ister istemez birazcık daha böyle bir toparlanma durumu var. Taban kısmımız bu şekilde oldu. Çok da başarılı bir taban oldu bu arada. Şöyle içini göstermek istiyorum size. Ben içine bir de keçe diktim. Çünkü çok yumuşak bir çanta oldu bu hanımlar. Yani bayağı böyle birazcık toparlasın istedim. Tabanına keçe diktim. Evet, şimdi bu sıraya sık iğnemize başlayabiliriz. Bakın biz normalde bu ortadan başlamıştık. Bu ortadan biliyorsanız. Modelimiz kaya 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 buraya kadar gelmiş. Şimdi biz yine şu başlardan başlayacağız sık iğnemizle. Çünkü yanlarda kalsın istiyorum. O yüzden de şuradan şu işaretleyicinin hemen önünden sık iğneye başlıyorum. Biraz kameramı ayarlayayım. Evet. Yine kilit yapmayacağım ben. Şöyle üstüne bir doladım. Kalan uzantıyı da yürüteceğiz alttan. Şu bir tane olsun. Şimdi yanından başlayalım. Dümdüz sık iğne yapıyoruz. Çok fazla sıkmayalım lütfen. Bakın şu şekilde. Bu komple ağzı dönüp tekrar burada buluşalım. Tam başladığım noktaya geri geldim. Şimdi aynen devam edeceğim buradan. Bir birleştirme yapmıyorum. Dümdüz örüp gideceğim. Yine bu sık iğne kısmını spiral öreceğiz. O birleştirme kısımlarını ne kadar dikkatli olursanız olun, kısımlarda belli oluyor. İşte ise bu şekilde belli olmuyor. Evet, tam başladığım yerdeyim. Sık iğnelere başladığım yerdeyim. Bakın ben 4 sıra ördüm. 4 sıra spiral bir şekilde sık iğnemi ördüm. Şimdi son ağız kısmı için kaydırma yapacağım. Şu şekilde. Bakın. Bu kısma böyle bir çerçeve veriyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor bu kaydırma işlemi. En son ama çanta bitiminde artık bu işlemi yapıyoruz. Şimdi ben burayı komple ağız kısmına dönüp geleceğim. Pardon. Çantamızın yüksekliği, onu söyleyeyim size, 31 santim oldu. Toplamda 31 santim yüksekliğinde bir çanta elde etmiş olduk. Ağız kısmının kaydırma işlemini yapıp gelelim. Evet, bu ağız kısmını da yaptım. Burada kaydırma yaptım. Görmüş olduğunuz gibi.
Evet, şimdi askı detayına geçebiliriz. Ben bir de ütü de yaptım. Çok hafif bir ütüledim. O yüzden bakın ne kadar güzel görünüyor değil mi? Şöyle. Sıra geldi askı detayına hanımlar. Şimdi elimde şöyle bir jüt ip var. Kalınca da bir ip. Bu jüt ipi öncelikle şöyle saracağız. İç kısımda görünmesin diye. Bu rafyamızın şu şekilde açıyoruz. Hani burslu çanta yaparken burslarımızı sararız ya bir önden. O işlemi şimdi bu jüt ipe yapacağız. Sardıktan sonra şöyle, hatta ben yaptım göstereyim size. Bakın. Küçük uzun bir dikdörtgen parça öreceğiz. 7 ilmekli bir parça olacak bu. Sonra onları da böyle bu jüt ipimizi sardıktan sonra içine yerleştirip dikme işlemini yapacağız. Öncelikle hemen size bir ölçü vereyim ben. Kaç santim olacağına dair. Şuradan alalım en ucundan. Şöyle. Evet. 77 santim olacak. 77 santim jüt ipimiz olacak yalnız. Dışına saracağımız örgü detayımız bir 2-3 santim kısa olabilir. Şöyle bakın ben hazırladım bir tane. Şimdi size bu askının detaylarını göstereceğim. Evet. Elimde sıvı bir silikon var. Şu şekilde. Bakın. Şuradan başlıyorum. Hemen çok az bir sıvı silikon koyuyorum. Ve şöyle kapatıyorum. Bu en uç kısımları iplik iplik atıyor. Ben oraları önceden kesip silikonladım, birbirine yapıştırdım. Kötü bir görüntü çıkmasın diye. Şöyle az bir şey. Bu silikonu sadece en başında yapıyoruz. Sararken yapmayacağız yani. Bakın şu şekilde sarıyorum. Hatta elimde silikon olmuş bayağı. Şöyle. Bunu yapma nedenim de askının içinde, yani saracağımız parçanın içinde jüt ip görünmesin diye. Ki bir nevi kamuflaj yapıyoruz şu an. Şöyle elimizde de düzeltelim arada. Bunu jüt ipin son santimine kadar saracağız bu şekilde. Evet, sonuna kadar sardım. Şöyle şurayı da hemen tutturmak için sıvı silikonla tekrar bir işlem yaptım. Evet, bu kadar. Şimdi bunu saracağız ama önce hazırlamamız gerekiyor sarma parçamızı. Bakın, ya çok muhteşem bir şey olmasına gerek yok. Önemli olan içinde o açık renk görünmesin. Şöyle kamerayı biraz uzaklaştıracağım. Şu şekilde. Bir kilit zincir yapıp, pardon,
Bu kilit zincir. Bunu hesaplamayacağız. Şimdi bunun üstüne sayıyoruz. 1, 2, 6 ve 7. Şimdi bu yedinciden geri dönüyoruz. Hemen şu arka çizgilere batalım. Şöyle. 1, 2, 5 ve 6. Kilit zincirini ellemiyorum burada. Şöyle. Bir zincirle yukarı çıktım. Bakın buraya değil. Ben bu kenar gidişlerinde ilk ilmeğe batmıyorum. Neden? Zaten buraya bir tane zincir çekmişim. O yüzden de hep buraya, ikinciye. Şu an 2 oldu burada mesela. Öyle hesaplayacaksınız. Eğer burada bir zincir çektiyseniz, geri dönüş yaptıysanız ilkine değil ikincisine batın ve şu ilk zincirinizi de sayın. 2, 3, 4, 5. Şu en sona da batıyoruz. Orayı sakın es geçmeyin. Çok önemli çünkü. Bir tane zincir çektim. Bakın bir etti. Buraya değil buraya. 2, 3, 4, 5 ve son ilmeğe battım. 6. Bakın kenarları gayet muntazam olacak. Bir zincir çektim. Buna değil. Buna değil. Buna. Şöyle 2 etti burası. Bakın şu kenarla burası 2 etti. 3, 4, 4, 5. Hemen burası 6. Bir zincir. Geri döndük. İkinciye batalım. 2 etti. 3, 4, 5 ve sonuncuya da battık. Evet, 6. Böyle 75 santim olana kadar bu parçayı büyüteceğiz. Bu uzun parçamızı bitirdim ben. Şöyle bakın. 75 santim ördüm bu parçadan. Şimdi çok kısa sarmış olduğumuz jüt ipimizi içine yerleştirmeyi göstereceğim. Bakın şöyle tam orta kısmını alıyoruz. Tabii bu örmüş olduğumuz parçanın tersine düzüne bakın lütfen, düzgün tarafı dışta kalsın. Şöyle içine aldık. Biraz böyle sıkı sıkı yapmamız gerekiyor. Azıcık çıkaralım şuradan. Kontrolünü sağlayayım. Tamam. Evet. Şöyle başlıyorum. Şuradan başlayalım. Buraya hiçbir işlem yapmayacağım şimdi. En son orayı bağlarız. Hemen gelen bir sonraki ilmekten devam edin. Şu şekilde. Biraz çekelim tabii dikerken. Çok fazla dikişimiz belli olmasın. Hemen yanından.
Evet, şimdi ben bayağı geldim sonuna. Şöyle dikmeye devam ediyorum. Bu dikme işlemini bitirince artık askıları takma kısmına geçebiliriz. Bakın. Evet sevgili hanımlar, şimdi çantamızın artık askı takma kısmına geçiyoruz. Şimdi bakın, bu iki kenardan şöyle bir ortayı bulmamız gerekiyor. Şu şekilde. Şu iki ortayı. Ve bunu da bulmak için, şimdi bu model biraz verevine gittiği için, normal dümdüz bir çizgi olmadığı için hemen şöyle nasıl ortasını bulacağınızı anlatmak istiyorum. Bakın, şu şekilde çantanızı bu hale getirin. Eğer benim gibi dikdörtgen taban örecekseniz tabii. Şimdi buradan tam ortayı bulabilirsiniz. Bu şekilde ölçerek ve aynen diğer taraf için de öyle. Şimdi askı kısmımız biraz farklı olacak. Hemen onu göstereceğim. Şimdi şuralara böyle işaretleyiciler koydum. Önce ortayı buluyorum. Sonra bakın, tam şu köşelere denk gelecek şekilde işaretleyicileri takıyorum. Buradan da şu ortaya, tam ortadaki modelin yanından 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye işaretleyicimi taktım. Aynı şekilde diğer taraftan da 1, 2, 3, 4, 5. Bu yaptığımızı diğer uç kısma da yapacağız. Yani bu kısma. Bakın, ben işaretleyicileri taktım. Şöyle göstereyim size. Buraya da yapacağız. Ve sonra askılarımızı takacağız. Askı takma kısmına gelince zaten askılarımızı hazırladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hemen bunlardan şöyle alıyorum birini. Bakın, şu işaretleyici koyduğumuz yere şu şekilde bir 3-4 santim içeri girecek şekilde şöyle askılarımızı takacağız. Yani bu askının olayı tamamen bu. Şuralardan dikeceğiz. Tabii askının kendisini de burada bir sağlama almak gerekiyor. Askıya örmüş olduğumuz kılıfla beraber bir dikme olayı yapacağız. Bu tabii ki buraya gelmeyecek, bu kısma. O zaman taşıması biraz böyle bir tuhaf olacak. Yani şöyle anlatayım. Şimdi biz bu uca taktık. Bakın. Yani çantamızın formu böyle olacak. Bu şekilde. Hemen bu askı ucunu da diğer işaretlediğimiz yere alacağız. Şu kısmı istediğiniz gibi kendi boyunuza, kolunuza göre ayarlayabilirsiniz. Standartları 65 santim. 65 santim de yapabilirsiniz. Standart boyunu alın. Evet, şimdi bunları bu şekilde yapacağımız için hemen ben bir tanesini dikeceğim ve size göstereceğim. Şimdi bu askımızı ayarlarken de bu kılıfı dikerken ki dikme yerimiz iç kısma gelsin lütfen, şu arkaya. Ve şu işaretleyici de tam şöyle bize baksın. Tam düz de değil ama hafif solda böyle. Şimdi şuradan dikmeye başlıyorum. İçeride kalsın ipimizin ucu. Şöyle içeri alıyorum onu. Normal bir dikiş yapıyorum. Evet. Ben buradan bir 4 santim içeri verdim. Tekrar.
Evet, şöyle yapalım. Şuradan da hemen bir giriyorum. Evet, biraz kalın aldığım için haliyle zor geçiyor. Evet. Tekrar yanından şu şekilde. Bakın böyle olacak. Yani şu arası böyle olacak. Askımızın ucu çantanın iç kısmında kalacağı için oraları biraz böyle derme çatma yaptım. Zaten görünmeyecek normal kullandığımız zamanda. Hemen şöyle devam ediyorum. İsterseniz aynı renk daha farklı bir iple de dikebilirsiniz siz. Ben şu an kendi ipini kullanmayı tercih ettim. Şuradan tekrar bir gireyim. Evet, bu ipimi buradan koparmayacağım. Onu sonra farklı bir şekilde yapacağım. Şu kenar alt kısımlarla da orantılı olsun. Şöyle bir düzeltelim elimizle. Evet. Çok fazla da girmesin. Buraları iyice ayarlıyorum ki hani hem siz görün hem de sonrasında hata yapıp tekrar baştan dikmek zorunda kalmayayım. Şöyle iğneme geçirdim rafyama. Kesiyorum. Biraz yukarıdan da alıyorum. Çantanın tümünü gösterebilmek adına size. Evet, şimdi buradan başlıyorum. Yine şöyle içeriden başladım. Şu ip kısmım içeride kalsın. Şu şekilde. Hemen şu yanından batıyorum. Evet. Bir üste çıkıyorum. Evet. Evet. Şöyle. Şimdi ben yine ipimi burada çıkarıyorum. İğnemi ipimden. Evet, bakın mantık bu. Buralarda şöyle buraya da takacağız ve burada böyle bir kat yerimiz oluşacak. Bu çok şık duracak bu çantada. Zaten geniş bir çanta. Ha, bu arada ben askısız halini ölçtüm. 50 santim geliyor hanımlar. Enimiz 50 santim. O detayı vermeyi unuttum, kusura bakmayın. Enimiz 50 santim geliyor. Şimdi bu askıları taktıktan sonra kaç santim gelecek? Hep beraber göreceğiz. Ben şimdi diğer askıyı da takacağım. Bakalım çantamız nasıl bir forma girecek. Evet, diğer tarafı da ayarladım. Şimdi dikmeye başlayacağım ben burayı. Şöyle size göstereyim. Bakın. Buralar eşit olsun lütfen. Şu askı uzunluğunuz eşit olsun. Şöyle şimdi dikmeye geçiyorum. Evet, çantamın askıları tamam. Geriye sadece bir çıt çıt ve astarlama işi kaldı. Şimdi onları da burada çok fazla uzun bir video olmasın diye paylaşmayacağım. Zaten bitmiş halini de göreceksiniz. Bu çantama ne kadar ip kullandım ve ne kadar simli ip kullandım, kaç numara tığla ördüğümü bütün ayrıntılarıyla açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz.
Çok şık ve güzel bir çanta oldu. Şöyle hemen size tekrar bir ölçü vermek istiyorum. Bitmiş haliyle bir ölçü vermek istiyorum. Hemen şu tabandan yüksekliği 31 santim. Şu sıfırı saymazsak evet 31 santim. Hemen bir de enini söylemek istiyorum. Eni de 37 santim. Evet, şu kat yerlerini göstermek istiyorum size. Normalde çanta büyük bir çanta arkadaşlar. Yani 50 santimlik bir çanta ama 50 santimlik bir çanta olması gerekiyordu ki şuradaki payı ayarlayabilelim. Bakın şöyle içeriye doğru bir katlama oluştuğu için yani çanta bu şekilde görünecek. Ama iç hacmi oldukça büyük olacak. O yüzden de kullanımı gayet güzel bir çanta olacak. Tabanına keçe koymuştum. Tabanı dikdörtgen çalıştım. Üstüne böyle çapraz ikili trabzanlar yaparak ilerledim. Burada 4 sıra bir sık iğnemiz var. Sonrasında da burada bir kaydırma işlemi yaptım. Bu ağız kısmının sağlam olması için bu işlemler. Buraya çıt çıtımı takacağım. Onun ölçüsünü aldım. Evet, gayet güzel ve çok başarılı bir çanta oldu. Son bir ricam var. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız, gönderilerimi beğenirseniz çok mutlu olurum. İşte ise bu tarz işlerin devamlılığı için açıkçası bize biraz motivasyon gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın.